Evet arkadaşlar, Anlatıyorum'un ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayım. Söz verdiğimiz gibi kayıt tuşuna bastık ve bundan sonra bir geri dönüş yok. Bu bölüm ilk bölümden biraz daha farklı olarak daha fazla yaşadığım hikayelerle ve komik anılarla olacak. Bölümün hakkını vereceğiz abi. Hemen ilk hikayemle başlıyorum. Tabii ki en sevdiğim hikayelerden bir tanesi Johnny Depp. Bu hikayeyi her zaman anlatıyorum. Benim için de çok komik bir hikaye. Çünkü Amerika'ya geldiğimin 3. ya da 4. ayı falan. Zaten İngilizceyi yarım yandalak konuşuyoruz. 15 dakika önce kalkmışım. Koşa koşa işe gelmişim. Geç kalmışım zaten. Kimliği bastım. Tam geçeceğim. Kenarda bir adam sigara içiyor böyle. İçeri girdim. Böyle bir kafa bir şey yapmadı. Proses etmedi olayı. Bir geri geldim abi. Şöyle bir baktım. Lan Johnny Depp bizim araba otoparkında sigara içiyor. Ya dedim ki kanka biz galiba kafayı yedik. Dedim bizim kafa gitti. Yani biz geldik Arkansas'a 3 ay sonra 4 ay sonra gurbet yüzünden bizim kafayı patlattık. Bir daha bir geri çıktım bir baktım. Harbiden Johnny Depp lan. Yani hayal mayal de görmüyoruz. Bir ben varım. 3-5 tane Toyota var. 4-5 tane Jeep var zaten parkta. Bir de Johnny Depp sigara içiyor böyle. Saat akşamüstü 4-5 civarı falan. Şimdi bir de İngilizceyi bilmediğiniz zaman arkadaşlar ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor ve böyle saçma sapan bir şey söylüyorsunuz. Geri döndüm dedim ki sen burada ne yapıyorsun? Adam da çok doğal bir şekilde, sakin bir şekilde ya dedi sigara içiyorum işte birazdan içeri gireceğim işim gücüm var falan gibisinden bir şey söyledi. Ya dedim ki senin burada ne işin var? Ahmet'le Hasan konuşuyor gibi sanki Johnny Depp'le konuşuyor gibi değil de adam da bana cevap veriyor. Ya geldim burada işim var Pearl Jam'la falan konser vereceğiz. İşte birazdan ona gideceğim falan diyor. Adam da bize cevap veriyor yani hiç gerek olmadığı halde. Tam içeri gireceğim abi. Tak geldi hemen arkamdan yetişti. Ya dedi beni içeri sokar mısın? Ben dedi ön tarafa gidersem şimdi magazinler beni yer. Çünkü bir kapı var abi şeyden böyle personel kapısından gireceksin. Kimliğini okutman gerekiyor. Johnny Depp de bizim otelde çalışmadığına göre kimliği yok. Dedi bana dedi kimlik basar mısın? Ben dedi gireyim seninle beraber oradan dedi odama çıkarım. Girdik abi ufaktan böyle arkamdan geliyor. Benim olay kafada yavaş yavaş böyle cereyan etmeye başlıyor. Johnny Depp var. Çünkü ben böyle ünlüleri gördüğüm zaman çok heyecanlanan bir adam değilim. Ama Johnny Depp gibi bir adam var. Yani adama kart basmışım. Yani Johnny Depp'e akbil basmışım usta. Beraber içeri gireceğiz anladın mı? Arkamdan da böyle geliyor. Çünkü bizim otel biraz karışık böyle. Sol taraftan girdiğin zaman direkt lobinin ortasına çıkabilirsin. Lobinin ortasına çıkarsan bu herifi canlı canlı yerler. Bir de sağ taraf var. Restoran arkasından personel asansöründen direkt odaya çıkıyorsun hiç kimseye gözükmeden. Herifin kafa çalışıyor. Herif beni takip ediyor anladın mı? Ya dedim işte şuradan gidersiniz diyor. İşte lobiye çıkarsınız. Diyor ki sen dedi beni personel asansöründen çıkar. Room servisin oradan ben oradan indim oradan çıkayım yine dedi. Diyorum ki ulan bu herif personel asansörünü nereden biniyor? Sonra benim böyle bir 15-20 dakika sonra benim kafa çalıştı. Johnny Depp ünlü buraya gelmiş. Bunu Arkansas'ta yalan ederler usta. Hemen ben sağdan girdik. İşte kaçıncı katsa çıktı oradan gitti falan. Tam o köşeden döndüm işte üstümü değiştireceğim falan. Aga neden? Yani neden benim Johnny Depp'le böyle bir diyaloğum olduğunu ben düşünüyorum anladın mı? Yani herif sigara içiyordu ben herife akbil bastım. İçeri girdik oradan onu işte şeye verdim falan. Benim kafa almadı. Zaten hiç böyle bir anımız oldu. Diyorlar yani işte insan her zaman televizyonda bir 10 dakika bir meşhur olacaktır falan. Dedim ki benim 10 dakikalık olayım bitti. Bitti gitti. Yani Johnny Depp'ten daha ne olabilir aga? Bir de şöyle bir olay var abi. Johnny Depp olduğundan haberi yok. Tam da böyle asansöre binerken akşam görüşürüz dedi. Siden dedim ben de. Adam akşam görüşürüz dedi. Bye bye. Gittim normal çalışıyorum o zamanlar işte garsonuz falan. Ben de unutmuşum zaten. Hani işe fokus olmuşum. Yoğun zaten o zaman. İngilizce yok zaten. Hani arkadan buz getireceğiz. Onunla falan uğraşıyoruz. Kafa çalışmıyor orada gidiyoruz efendim. İçi çatal bıçak onu kovalıyoruz falan. Şöyle 6-7 civarı falan böyle kapıya bir baktım. Aha Johnny Depp orada. Böyle yapıyor. Böyle selam diyor. Ulan diyorum bak bana bir ilaç veriyorlar. Bana bir şey veriyorlar. Bu Amerika bana yaramadı usta. Ben dedim halüsinasyon görmeye başladım falan. Diyor ki benim masa hazır mı? Senin masa hazır gel. Yani senin masa hazır değil de sana masa bir yaparız yani de. Neyse Johnny Depp geldi bizim section'a oturdu. Muhabbet sohbet değil. Hoş geldin, hoş gittin, ne haber, ne yersin, gidersin falan filan. 15 dakika sonra dedi ben sigara içmeye gideceğim. Dedim işte kapının önüne çık. Yani dedim buradan çıkıyorsunuz, lobiden çıkın, ön tarafta içebilirsiniz. Şöyle bir baktı bana, bak şöyle baktı. Ego yok, sıfır ego. Ben adamın gözünden anladım. O adam lobiye çıkar, sigara içerse bu Johnny Depp'i 8'e bölerler usta. Yani böyle kalabalık çıldırmış. Dedim okey. Ben dedim şimdi her şeyimi işimi gücümü bırakacağım. Seni otoparka çıkaracağım orada bir sigaranı içersin. Fransız şefin önünden geçiyoruz. Şef de böyle bakıyor lan Johnny Depp mi lan o falan diye. Giriyoruz oradan arkaya gidiyoruz. Tak tam pastanenin orada şöyle bir baktı. Dedim ne yapıyorsunuz falan. Bizim çocuklar da böyle harıl harıl krosan yapıyorlar sabah kahvaltıya. Konuşuyor, anlatıyor, telefonda bir şeyler konuşuyor falan filan. Ben zaten anlamıyorum hiçbir dediğinden bir şey. O zaman İngilizce yok. İngilizce yok o zaman. İngilizce sıfır. Ondan geri geldik falan. Adam masasına oturdu, yedi, içti falan filan ıvır zıvır gitti. Yine en sevdiğim ve en beğendiğim ünlülerden bir tanesiyle size devam edeyim arkadaşlar. Dave Chappelle. Yani hayatımda bu kadar zeki ve klası olan
sıfır ego. Benim hayatımda etkilendiğim en büyük isimlerden bir tanesi Dave Chappelle'di. Ben Dave Chappelle'le tanıştığım zaman Dave Chappelle'in ünlü biri olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Neyse abi, Dave Chappelle şöyle bir adam. Turneye çıkıyor ve turneye çıktığı zaman her zaman yanında arkadaşları oluyor. Çok ünlü komedyenler hep beraber bir otobüse biniyorlar. Bak, uçakla da seyahat etmiyorlar. Otobüse biniyorlar çünkü Dave Chappelle her zaman sigara içiyor. Dave Chappelle her zaman sigara içtiği için hiçbir zaman uçakla yolculuk etmiyorlar. Her biri otobüse doluşuyorlar ve il, state geziyorlar. Böyle tam biz restoranda işte saat 5 gibi falan açıyoruz. 3'te bir otobüs yanaştı. Abi geldi böyle ağzında sigara direkt böyle. Böyle geziyor lobide. Bende o zaman tabii takım elbise var. Direkt geldi. Ne haber? İyi, senden ne haber? Ya dedi, benim dedi bu akşam dedi ufak bir işim var dedi. Herif gösterisi falan olduğunu söylemiyor. Ben Dave Chappelle'im de demiyor zaten. Bu otobüsten bir adam geldi. Büyük ihtimalle bunun menajeri. Ya biz bu akşam işte 3-5 kişi ışıkçı geleceğiz. O tarz biriyle konuşuyorum zannediyorum, anladın mı? Ya dedi, benim dedi bu akşam dedi ufak bir işimiz var bizim dedi. Tam dedi sizin otelin karşısında. Ufak işi de sold out Dave Chappelle Show aga. Biz bilmiyoruz ki. Bize kimse demedi ki Dave Chappelle bu adam diye. Hiç, yani Dave Chappelle'in o adam olduğunu da bilmiyorum. Gel dedik ya, bizim dedi show dedi böyle 9.30-9.45 gibi falan bitecek. Belki dedi yetişemeyebiliriz dedi sizin restoran kapatmaya. Bana dedi ufak bir şeyler ayarlar mısın? Ben dedi açlıktan ölüyorum dedi şovdan sonra dedi. 3-5 kişi geliriz falan dedi bizim ekipten. Ya dedi, bana telefon numaranı versene, ben dedi şovdan çıktığım gibi seni ararım. Ya dedim yaz 501. Yazdı telefonla. İsmin ne? Okan. Yok, ben dedi seni menajer olarak kaydedeceğim dedi. Menajer diye kaydetti. Gitti. Bizim servis başladı zaten, cumartesi kalabalık yardırıyoruz aga, yani böyle kalabalık bir kuver var. Ben zaten unutmuşum. Saat 9.45-9.50 civarı falan biri arıyor. Yo man, what's going on? Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ne haber? İyi. Hatırladın mı beni diyor. Ben diyor geldim diyor, işte bizim bir işimiz vardı. 9-9.45 gibi geleceğiz çocuklarla. Uygun mudur? Ya dedim, ben restoranı kapatıyorum ama size sözümüz var. Gelin size bir şeyler, ben dedim bizim mutfak kapanıyor. Ben size dedim karşıdan bardan bir şeyler getiririm. Olur dedi, uyar dedi. Biz geliriz, ufak birkaç kadeh bir şey falan içeriz dedi çocuklarla beraber dedi. 2-3 tane de kız arkadaşımız var. Diyorum ki bu herifler zaten Dave Chappelle'in adamları. Bir sürü oda vermişik zaten adamlara. Onlarla da ilgileniriz falan. Tak, bu geldi. Ben adamı Dave Chappelle'in menajeri zannediyorum. Ben Dave Chappelle olduğunu bilmiyorum ki zaten. Bak, herif telefonda benimle konuşuyor böyle. Dave Chappelle direkt beni kendi numarasından aramış. Ya da menajerin numarasından aramış, anladın mı? O telefon orada. Bunlar böyle 9.55 tam 10 gibi falan lobiden bir girdiler abi. 6-7 kişi falan. Çığlık çığlığa. Lobi patlıyor böyle. Fotoğraflar her şey coşmuş. Bunları ben hemen dedim gelin buraya. Kapattık hemen restoranın kapısını. Işıkları da kapattım. Siz dedim burada oturun. Ben dedim size ufak bir kenara köşeye alayım. Sizi kimse görmez. Sizi dedim rahatsız etmezler. Bunları geldik oturttuk falan. Ne yaparsınız, ne içersiniz falan. Ya dedi biz bir tekila içeriz. Okey. Tekilaların hepsini indirdik abi. Ne istiyorsa öyle kafasına göre. Ama abi ekip öyle bir ekip ki. Bak, sıfır ego. Size ekibi birazdan sayacağım arkadaşlar. Hepsini internetten tek tek baktım. Şimdi herifler geldiler abi. Benim bara oturdular. Sonra benim bunları tanımadığımı görünce bunlar bende taşak geçmeye başladılar. Oynuyorlar benimle, anladın mı işte. Konuşuyoruz. Ben dedim ya nasıldı dedim bu akşam. Dave Chappelle'in bir şovu vardı. Nasıl geçti falan filan. Ya fena değil, idare eder falan filan diyorlar. Sold out olduğunu biliyorum zaten. Adam dedi ki ya isim neydi falan. Dedim Okan. Okan dedi, ben dedi yukarı çıkacağım. Benim dedi bir ufak bir dedi müzik player'ım var. Onu getirsem dedi burada dedi ufak tefek böyle kendi müziklerimi çalsam sorun olur mu? Ya dedim ki abi mekan sizin. Kapattık. Işıkları da söndürdük. Kafanıza göre takılın. Gitti odasına kanka, böyle bir boombox. Bizim teypler var ya, ikili kaset. Böyle geliyor kanka. Buraya koymuş kaseti, böyle 80'ler 90'lar hip hop. Direkt böyle bara koydu, dedi dinlemek istediğin bir parça var mı? Ya dedim sen aç kafana göre, biz oradan gideriz. Ben de öyle köşede takılıyorum. Şöyle bir 2-3 dakika bir boşluğum oldu abi. Hemen yazdım böyle Google'a Dave Chappelle ve ekibi diye. Bir bastım abi. Benim telefondan arayan o 6-7 saattir konuştuğum adam Dave Chappelle'miş alan. Ben herifin ışıkçı, şoför, menajer falan zannediyordum kanka. Yanındaki adamlara bakıyorum. Cedric the Entertainer, Saturday Night Live ekibi. Kanka herkes super famous. Herkes çok ünlü. Ama kanka şimdi herifler kendi aleminde, biz de gelmişiz orada. Benim zaten bartender Koreli. Bizim Amerikan bir çocuk var zaten, hiç olayların alakası yok. Bir de ben varım. Bir de benim asistan Zek var. Böyle kendi aramızda takılıyoruz. Bir yandan tekil içiyorlar, bir yandan sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar falan filan. Kafalarına göre takılıyorlar. Biz de şimdi rahatsız etmeyelim. Kendi köşemizde takılıyoruz. Diyor ki Okan gel abi. Ya işte neredensin, nasıl geldin, Amerika'ya nasıl geldin, ailen nasıl, işte Amerika hakkında ne düşünüyorsun falan. Herifle bir başladık abi sohbete. Bak ben onun kim olduğunu şimdi biliyorum, Dave Chappelle olduğunu. Ama adam o kadar sıfır ego bir adam ki konuşuyoruz. Yani Dave Chappelle gibi değil. Öyle bir ünlülük yok. Herif bütün ekibi gönderdi köşeye.
Biz muhabbet sohbet ediyoruz. İşte bize orada American Force'tan bahsetti, Adana'dan bahsetti. Bokstan konuştuk. Las Vegas'a haftaya bir tane işte boks maçına gidecekmiş falan konuşuyoruz. Herif bir sardı abi. Böyle biz sabah 3-4 falan oldu. Dave Chappelle'le muhabbet sohbet gidiyoruz. Ondan sonra dedi ki dedi hesap ne kadar? Ya dedim hesabı boş ver. Biz dedim otele yazarız onu. Bizim de komplimentimiz olsun. Yok dedi öyle olmaz. Gitti abi. Cepten çıkarıyor. Sağ cepten, sol cepten, paçalardan. Cedric, bring the money. Abi o akşam bize böyle ceplerinde ne kadar nakit varsa tip olarak bıraktılar abi bize. O yüzden Dave Chappelle bu zamana kadar tanıştığım en iyi, en anlayışlı ve en entelektüel adamlardan bir tanesi. Bize o akşam öyle bir para bıraktılar ki kanka. Yani öyle bir cash yok. Abi birkaç hafta sonra falan böyle ben bu herifin şovlarını izlemeye başladım. Baba adam anlattığı ne varsa o kadar yaşıyor ki içerisinde. O kadar konuştuğumuz olaylar, o akşam sohbet ettiğimiz olaylar o kadar çok anlattıklarına yakın ki. Söz vermeyeyim ama yaklaşık birkaç hafta içerisinde yani döndükten sonra büyük ihtimalle size Pine Bluff'ta yaşadığım çok ilginç anılardan bahsedeceğim. İşe çelik yelekle gittiğimiz günler oluyordu arkadaşlar. Bu işlerin ne kadar tehlikeli olduğundan sizlere bahsedeceğim tabii ki de. Bugün Little Rock'ta yaşayan çok değerli ve çok önemli Türk arkadaşlarımızdan bir tanesiyle döndüğümde bir anlatıyorum bölümü çekme imkanım olacak. Bunun için de çok heyecanlıyım. Döndüğümde ilk episod onunla beraber olacak. İsmini şu anda vermiyorum. Şimdilik bu bölümü bu şekilde bitirelim bence arkadaşlar. Çünkü çok fazla da uzatmak istemiyorum. Biraz da yoruldum açıkçası. Sanırım bu Amerika ve Ben bölümünde 2 partta bitiremeyeceğiz. Birkaç bölüm daha çekeceğiz galiba bu konuyla alakalı olarak. Bana bu bölümde eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya Türkiye'de olacağım. Bu benim için çok heyecan verici. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir anlatıyorum bölümünde görüşmek üzere. Johnny Depp geldi bize bana kart basar mısın, akbil basar mısın dedi ya lan.